Ben ki Yıldırım Bayezid'im. Allah'ın izniyle yeryüzünde adaletin yıldırımıyım. Benim hükmümde korku değil, nizam vardır. Adaletim kılıcımdan daha keskindir. Çünkü ben fırtınayı beklemem. Ben fırtınanın ta kendisiyim. Bayezid, Yıldırım Sultanı. Yakında. Herkese merhaba. Tarihin en çarpıcı dönemlerinden biri yeniden canlanmaya hazırlanıyor. Henüz film mi yoksa dizi mi olacağı kesinleşmemiş olsa da gündemde Osmanlı'nın yıldırım hızıyla yükselen sultanı Yıldırım Bayezid'in hikayesini merkezine alan büyük bir proje var. Nibolu zaferiyle Avrupa'nın Birleşik Haçlı Ordusunu yerle bir eden, adını Yıldırım olarak tarihe kazıyan Bayezid'in hikayesi, zaferle taçlanan bir yükselişin ardından gelen trajik bir çöküşü anlatacak Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden biriyle başlayıp Ankara Savaşı'ndaki büyük kırılmaya uzanacak bu yapım hem ihtişamı hem de insani dramı aynı anda anlatmayı hedefliyor. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve yakın zamanda başlayan Kuruluş Orhan gibi tarihi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın bu projeye sıcak baktığı konuşuluyor. Eğer Orhan Gazi dönemini anlatan dizi tamamlandıktan sonra tarihi kronoloji takip edilirse sıradaki büyük hikayenin Yıldırım Bayezid'e ait olması bekleniyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Bu proje, Osmanlı tarihinin en hızlı yükselen sultanlarından biri olan Yıldırım Bayezid'in destansı yaşamını konu alıyor. Onun hikayesi, yalnızca bir hükümdarın iktidar mücadelesi değil, zaferle parlayan bir yükselişin, kaderle sınanan bir çöküşün hikayesidir. 1396 Nibolu Zaferi, Bayezid'in adını tarihe altın harflerle yazdırdığı dönüm noktasıdır. Avrupa'nın Birleşik Haçlı ordularını bozguna uğratarak Osmanlı gücünü Balkanlardan Adriyatik'e kadar hissettiren bu zafer, devletin kudretini zirveye taşır. Fakat aynı hükümdar birkaç yıl sonra Timur'un ordusuna karşı Ankara Ovası'nda kaderin acı yüzüyle karşılaşacaktır. Projenin merkezinde Yıldırım Bayezid'in zaferle başlayan, esaretle son bulan dramatik hayatı yer alıyor. Dizide veya filmde yalnızca savaşlar değil, bir hükümdarın iç dünyası, gücün ve gururun sınandığı anlar da işlenecek. Bu yönüyle proje sadece bir savaş hikayesi değil, zaferin bedelini, gururun sınırını ve bir liderin insani yüzünü anlatan büyük bir tarih sahnesi olma iddiasını taşıyor. Ayrıca yabancı basında da Yıldırım Bayezid'i yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var. Netflix'in Rise of Empires Ottoman dizisinin yaratıcıları bu kez The Rise of the Last Conqueror adlı yeni bir Emir Timur projesi hazırlıyor. Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan bu yapım, Timur'un hayatını konu alan en büyük prodüksiyonlardan biri olacak. Dizide Yıldırım Bayezid karakterinin de yer alması bekleniyor ancak yan karakter olarak yani hala Yıldırım Bayezid'i merkeze alan büyük bir yapım hayata geçirilmiş değil. Ancak yakın gelecekte özellikle Nibolu Savaşı'nı konu alan bir Türk yapımı Bayezid dizisinin gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bu rol için daha sert ve fevri bir oyuncu gerekiyor ve bu noktada Kenan İmirzalıoğlu en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar şu sıralar farklı projelerde yer alsa da ilerleyen dönemde böyle bir yapımda Yıldırım Bayezid rolü için en güçlü aday Ertuğrul, Osman ve şimdi Orhan dizilerinin ardından zincirin bir sonraki halkasının Yıldırım Bayezid olması oldukça olası görünüyor. Kuruluş Orhan dizisinin yapımcılarının Orhan Bey dönemini anlattıktan sonra Yıldırım Bayezid projesine yönelmesi de büyük bir sürpriz olmayacaktır. Ancak bunun için önce Orhan dizisinin tamamlanması gerekiyor. Yıldırım Bayezid'in hayatını ve özellikle Nibolu zaferini konu alan bir dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer alması hem izleyici nezdinde hem de sektör içinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilir. Türk televizyon ve sinema dünyasındaki rollerdeki başarısıyla tanınan Kenan İmirzalıoğlu, karizmatik duruşu, sert mizacı ve otoriter oyunculuk tarzıyla Yıldırım Bayezid karakterine güçlü bir uyum sağlama potansiyeline sahip, Bayezid'in fevri, savaşçı ve gururlu kişiliği. Aynı zamanda liderlik vasfı, stratejik zekası ve trajik sonuyla birleştiğinde
oldukça karmaşık bir rol ortaya çıkarıyor. Bu açıdan Kenan İmirzalıoğlu'nun hem fiziksel görünüş hem de oyunculuk disiplini açısından rolün ruhunu başarıyla yansıtabileceği düşünülüyor. Dizide yer alması beklenen diğer oyuncuların karakter uyumu da projeyi destekleyecek önemli bir unsur. Özellikle Emir Timur karakterini canlandıracak oyuncunun seçimi, Bayezid ile yaşanacak tarihi çatışmanın ekrandaki gücünü belirleyecektir. Bu noktada karizmatik ve sert çizgilere sahip bir Timur karakteri, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı Bayezid'e denge oluşturabilir. Yardımcı rollerde Bayezid'in oğullarını, vezirlerini ve komutanlarını oynayacak isimlerin hem tarihi ağırlığa sahip hem de dönem ruhuna uygun olması gerekir. Çünkü bu proje yalnızca bir savaş hikayesi değil, bir yükselişi ve düşüşü anlatan dramatik bir destan niteliği taşıyacaktır. Tanıtımlar açısından bakıldığında böyle bir projenin ilgi görmemesi neredeyse imkansız. Nibolu Zaferi gibi Osmanlı tarihinin en destansı olaylarından birini konu alan, üstelik bugüne kadar bu ölçekte işlenmemiş bir hikayenin ekrana gelmesi, seyircinin ilgisini anında çekecektir. Osmanlı ordusunun tek başına Avrupa'nın Birleşik Haçlı Kuvvetlerine karşı kazandığı zafer, zaten kendi başına bir görsel şölen ve anlatı zenginliği sunuyor. Bu zaferin sinematografik gücü, savaş sahnelerinin devasa prodüksiyonlarla desteklenmesi halinde uluslararası ölçekte bile yankı uyandırabilir. Ayrıca Yıldırım Bayezid'in tarihi kişiliği, dizinin merak ve beklenti düzeyini yükselten bir diğer etken. O yalnızca bir savaş kahramanı değil, aynı zamanda İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahıydı. Eğer Timur ile savaşa girmemiş olsaydı, belki de Konstantiniye'nin fethini yarım asır önce gerçekleştirebilirdi. Bu tarihi ya olsaydı senaryosu bile dizinin dramatik gerilimini besleyecek güçlü bir malzeme olarak öne çıkıyor. Seyirci bu tür tarihsel dönüm noktalarına, alternatif tarihin heyecanına ve kaderle yarışan lider figürlerine her zaman ilgi duyar. Bu projeye dair beklentilerin bu kadar yüksek olmasının temel nedeni bugüne kadar Yıldırım Bayezid merkezli bir dizinin yapılmamış olmasıdır. Modern Türk dizilerinde genellikle Ertuğrul, Osman, Alparslan veya Fatih gibi zafer odaklı karakterler öne çıkarılmıştır. Oysa Bayezid'in hikayesi hem zaferleri hem de yenilgileriyle insani yönleri daha derin bir anlatı sunar. Onun Nibolu'daki zaferinden Ankara'daki yenilgiye uzanan yolculuğu, izleyiciye bir kahramanın zirveden düşüşünü gösterirken, aynı zamanda Osmanlı tarihinin kaderini belirleyen döneme de ışık tutar. Bu projenin en dikkat çekici yanlarından biri, Yıldırım Bayezid'in hikayesinin dış dünyada da bilinen bir noktaya dayanması. Nibolu Zaferi Osmanlı ordusunun Avrupa'nın neredeyse tamamını karşısına aldığı bu destan, şan, şeref ve fedakarlıkla dolu bir sayfayı temsil ediyor. Bu savaşın görsel olarak büyük prodüksiyonlarla anlatılması hem yerli hem de yabancı seyirciyi ekran başına çekebilir. Aynı zamanda Yıldırım Bayezid'in Emir Timur ile karşılaşması, tarihimizin en dramatik ve en insani sahnelerinden birine dönüşebilecek güçte bir olay. Bu da dizinin dramatik dengesini sırf zaferler üzerine değil, kayıp ve insanlık üzerine de kurmasını sağlayabilir. Böylesine önemli bir yapımın tutma ihtimali, şu anki görünümde ortalamanın üzerinde hem konusunun ilk defa bu denli geniş bir çerçevede işlenmesi hem de karakter merkezli bir anlatının tercih edilecek olması, projenin uzun soluklu bir etki yaratma potansiyelini artırıyor. Dizinin ya da filmin seyirci tarafından sevilmesi, daha sonra bunun genişletilmiş bir diziye evrilmesini kolaylaştırabilir. Senaryonun titizlikle hazırlanması, yapım sürecinin zamana yayılması ve görsel olarak çağa uygun bir kalite yakalanması, bu projenin sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da ses getirecek bir çalışma olmasını sağlayabilir. Sonuç olarak, Yıldırım Bayezid projesi sadece bir tarih dizisi değil, bir devletin zirveye ulaşıp insan hikayesiyle düşüşünü anlatan dramatik bir destan olma potansiyeline sahip Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olması, Mehmet Bozdağ'ın yaratıcı dokunuşu ve Osmanlı tarihinin en çarpıcı sahnelerinden birinin ekrana taşınacak olması, bu projeyi daha yayınlanmadan son zamanların en çok konuşulacak yapımları arasına sokabilir. Peki sizce Yıldırım Bayezid dizisi de olmalı mı ve Yıldırım Bayezid'i kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.